Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz öyle güzel bir borcam pastası hazırladım ki kolaylığına, lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız bir pasta tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel pasta tarifimi beğenecek misiniz? Tarifime önce pastamın kremasını hazırlamakla başlıyorum. Çünkü kremamızın tamamen soğuması lazım. Tenceremin içinde 1 litre sütüm var. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Buğday, mısır fark etmez. Hangisi varsa onu kullanın evinizde. 2,5 yemek kaşığı da un kullanıyorum. 2 yemek kaşığı da kakao kullanıyorum. Ben fazla kakaolu sevmediğim için 2 yemek kaşığı kullandım arkadaşlar. Kakaomu sizler seviyorsanız 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve orta ateşte sürekli karıştırıp kıvam almasını sağlayacağım. Kıvam aldıktan sonra 2-3 dakika kadar daha pişirip sonra ocağımın üzerinden alacağım. Evet, kremam pişti. Şimdi 1 paket vanilya ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. 100 gram da damla çikolatası kullanıyorum. Şimdi malzemelerim eriyene kadar karıştıracağım. Evet, bütün malzemelerim eridi. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Benim kremam akışkan arkadaşlar. Eğer sizler böyle koyu bir krema seviyorsanız ya 1 yemek kaşığı nişastanızı ya da 1 yemek kaşığı ununuzu fazlalaştırabilirsiniz. Ben koyu sevmediğim için, biraz akışkan sevdiğim için ben un miktarımı ve nişasta miktarımı sizlere gösterdiğim miktarda kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi böyle ara ara karıştıracağım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine bir buzlu poşeti kapatacağım ve tamamen kremamı soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada kekimizi hazırlayalım. Şimdi kekimiz için kabımın içine 1 su bardağı şekerimi alıyorum. Üzerine oda sıcaklığındaki 3 tane yumurtamı da alıyorum ve köpürene kadar çırpacağım. Evet, yumurtam ve şekerimi köpürene kadar çırptım. Şimdi oda sıcaklığında 1 çay bardağı sütümü ve 1 çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Sütünüzün ve yumurtanızın kesinlikle oda sıcaklığında olması lazım. Kekinizin güzel kabarması için. Eğer sütünüzü ve yumurtanızı soğuk kullanırsanız kekiniz güzel kabarmaz. Bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Şimdi böyle 2-3 saniye kadar karıştıracağım. Yeterli, bu kadar karıştırdım. Şimdi burada 2 bardak unum var. Ama ben 2 bardağını kullanmayacağım. 1,5 bardağını kullanacağım. Sizler de ununuzu kullanırken kontrollü kullanın arkadaşlar. Çünkü yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi kuru malzemelerimi eliyorum. Yine burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kuru malzemelerimizi direkt kullanmayalım. Eleyerek kullanalım. Çünkü havasını alırsak yine kekimiz çok güzel kabarıyor. Hemen böyle eliyorum.
2 yemek kaşığı kakaomu da eleyerek ilave ediyorum. Şimdi alttan üste doğru düşük ayarda çırpacağım pürüzsüz hale gelinceye kadar. Evet, 2-3 dakika kadar çırptım pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi hemen böyle mikserimi kaldırıyorum. Hemen böyle tepsimi getiriyorum. Gördüğünüz gibi büyük boy bir tepsi kullanıyorum. Şimdi böyle eşit bir şekilde ilave ediyorum. Tepsimin altına da 1 yemek kaşığı yağ ile yağladım arkadaşlar. Şimdi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 190 derece fırınıma katıp kekimi pişireceğim. Yaklaşık 20-25 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Ama fırından almadan önce bir kürdan yardımıyla kontrol edin pişip pişmediğini. Pişmişse zaten kürdanınız temiz çıkacaktır. Pişmemişse temiz çıkmayacaktır. Ona göre ayarlayıp kekinizi fırınınızdan alın. Evet, kekim pişti. 1 dakika kadar da ilk sıcaklığını çıkardım. Şimdi hemen böyle kürdanımla delikçikler açıyorum ve sütünü ilave edeceğim. Yeter, bu kadar delikçikler açtım. Şimdi 1 bardak soğuk sütümü ilave ediyorum. Eğer sizler birazcık sütlü olsun isterseniz 1,5-2 su bardağı da süt kullanabilirsiniz. Ben fazla sütlü sevmediğim için 1 bardak süt kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kekim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra kalan aşamalarına devam edeceğim. Evet, kekimiz tamamen sütünü çekti ve soğudu. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıyorum ve kremamın üzerindeki poşetini alıyorum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar geçireceğim. Tamam, yeter bu kadar pürüzsüz hale gelinceye kadar geçirdim. Ve kekimi getirip üzerine eşit bir şekilde ilave edeceğim. Şimdi hemen böyle eşit bir şekilde düzlüyorum. Şimdi kaşığımı bırakıp spatulamla düzleyeceğim daha düzgün olması için. Evet, tamam, yeterli. Şimdi son aşamasına gelelim pastamızın. Burada bir paket kakaolu robottan geçirmiş olduğum bisküvim var. Gördüğünüz gibi un haline gelinceye kadar robotumdan geçirdim. Şimdi üzerine ilave ediyorum. Böyle elimle de aşağı inmeden düzlüyorum yüzeyde. Şimdi dolabımın alt kısmına kaldıracağım ve pastamı 2-3 saat dinlendireceğim.
Evet, pastam dinlendi. Şimdi hemen böyle dilimlere bölüyorum. Her dilimlediğinizde bıçağınızı temizleyin ki temiz çıksın. Hemen böyle döndürüyorum. Hemen böyle döndürüyorum ve Antep fıstığımla da üzerini süslüyorum. Ben böyle görseli güzel olsun diye süslüyorum arkadaşlar. Sizler süslemeye de bilirsiniz. Direkt de tüketebilirsiniz pastanızı. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen bir dilim servis tabağıma çıkartıp iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Hemen böyle yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, kekimiz de o kadar güzel pişti ki böyle asla basık ve hamursu bir kek olmadı. Böyle kabarmaya doyamayan kekiyle ve üzerinin kremasıyla şahane bir çok kolay borcam pastası oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle kalabalık misafirleriniz geldiğinde kesinlikle yapmanızı isterim. Çünkü hem çok kolay hem de lezzeti bir o kadar güzel. Bir pasta, gerçekten de asla abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Ve benim de bugün kalabalık misafirlerim geliyor. Bu pastayı misafirlerim için hazırladım. Gerçekten de benim için hem bir kolaylık oldu hem de lezzetini çok beğeniyorum ve genelde kalabalık misafirlerim geldiğinde bu pastayı sıkça yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yapmanızı kesinlikle çok beğeneceksiniz ve çok da memnun kalacaksınız. Ve kalabalık misafiriniz geldiğinde sizleri kurtaracak çok güzel bir pasta tarifi. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Hemen şöyle iyice açıp göstermek istiyorum. İçini iyice görün diye, yani bakar mısınız kekimize? Yani asla hamursu değil. Hemen şöyle göstereyim. Göz göz sünger gibi de kekimiz kabarmış. Kremamız da çok güzel oldu kesinlikle. Yani anlayacağınız her şeyiyle mükemmel ötesi bir pasta tarifi oldu arkadaşlar. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.